Ben bu savaşı 24 saat içerisinde bitireceğim. Şimdi 24 saat içerisinde savaşı bitirmesi mümkün mü? O zaman Donald Trump'ın Ukrayna savaşını ben bitireceğim derken karşı tarafa, daha doğrusu taraflara ne gibi uygulamalarda veya yaptırımlarda bulunabilir? Rusya Ukrayna'ya saldırtıldı. Kağıt üzerinde galibinin olmayacağı çok açık. Ama gayri resmi galibinin olacağını da görüyoruz zaten gidişatta. Kaybeden tek kişi var, tek kısım var. Masum insanlar. Binlerce insan hayatını kaybetti. İşin en önemli tarafı bizim için bu tabii ki. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Gülsüm Hanım. Trump Ukrayna Savaşı'nı nasıl bitirecek? Vaadi vardı. 24 saatte bitireceğim demişti ama çok 24 saat geçti. Hala bir atılım yapmadı. Nasıl olacak süreç? Tabii Rusya-Ukrayna Savaşı aslında işte 21. yüzyılın soğuk savaş iklimini yeşerdiği, yeni bir Berlin Duvarı'nın Dnyeper Nehri'nin tam ortasında belki bir demir perdenin örüldüğü ve belki de Küba krizinden bu yana işte Vietnam Savaşı var, çeşitli bölgesel savaşlar oldu, çatışmalar oldu ama belki de ilk defa hani Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba krizinde karşı karşıya gelmesine itibaren belki de ilk defa sıcak çatışma ihtimalinin karşılıklı olarak belirlendiği bir süreç olarak bunu görüyoruz. Tabii dönemin şartlarıyla bugünün şartları aynı değil. Sonuçta nükleer bir dönemde yaşıyoruz. Bir de bunun üzerine artık ülkeler, yani büyük ülkeler, büyük aktörler maliyetli savaşlardan kaçınarak en az maliyetle en çok etkiyi oluşturacak bir savaş stratejisi veya doktrinleri geliştirmeye çalışıyorlar. Bunun içerisinde siber savaş doktrinleri var, yöntemleri var. Gayri nizami harp doktrinleri var, yöntemleri var. Psikolojik harp belki bunun en önemli kısmı. İşte hep ceplerimizdeki telefonların bile bu anlamda ne kadar kuvvetli olduğunu sosyal medya platformlarında da görüyoruz. Şimdi Joe Biden döneminde biliyorsunuz bu savaş başladı ve savaşın başladığı ilk gün gerçekten 3. Dünya Savaşı başladı dedik. Çünkü neden bunu söyledik? Rusya şunu ifade etti Putin. Benim imparatorluk mirasım olan Rus imparatorluk tohumlarının atıldığı Kiev Kilisesi üzerinden Ortodoksluk anlayışını birleştirerek işin teolojik, teopolitik fay hatlarını da ön plana çıkaran Vladimir Putin, Ukrayna'yı ben kesinlikle Batı'nın mühimmat deposu olmasına, Batı'nın şemsiyesi altına girmesine, hatta bana karşı bir silah olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğim dedi. Bunu zaten uzun zamandan beri biliyorsunuz. Ukrayna'da Cumhurbaşkanları nezdinde bu hep tartışıldı. Ama iş öyle bir raddeye geldi ki Zelenski'nin seçilmesiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Yarımadası tam anlamıyla Ukrayna bizim cephe hattımız demeye getirdi. Karşınızda bir Rusya var, Rusya Federasyonu var, büyük bir dev var. Ve bir Rus atasözü der ki, ayıyla dansa kalktığın zaman ne zaman oturacağını ayı karar verir. Şimdi ayı biliyorsunuz Rusların sembol olarak kullandığı bir hayvan. Şimdi böyle bir durumda kim bu dansa başlattı ve danstan sonra oturmaya kim karar verecek? Rusya karar verecek ki gidişat da bunu gösterdi biliyorsunuz. Uygulanan yaptırımlar, tecrit politikaları, Rusya artık çöktü, Rus ekonomisi bitti. Ama ne dedi Vladimir Putin? Rusyasız bir dünya hayal ediyorsanız ben o dünyayı başınıza yıkarım dedi. Nükleer kartını ortaya koydu, Çin'le işbirliği yaptı. Hatta Pekin Olimpiyatları biliyorsunuz vardı savaş öncesinde. Gitti Pekin'le görüştü. Buğday anlaşması yaptı ve elindeki buğday stoğunu Çin'e satma suretiyle ciddi bir gelir elde etti. Şimdi doğalgazını satıyor, petrolünü satıyor. Ruble bir süre değer kaybetti ama şu an ruble değer kazanmaya başladı. O zaman bu savaşın kazananı kim, galibi kim Gülsüm Hanım? Kaybeden tek kişi var, tek kısım var. Masum insanlar. Binlerce insan hayatını kaybetti. İşin en önemli tarafı bizim için bu tabii ki. Şimdi dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nın başladığı andan itibaren bugüne kadar bu savaşın herhangi bir kağıt üzerinde galibinin olmayacağı çok açık. Ama gayri resmi galibinin olacağını da görüyoruz zaten gidişatta. Peki bu geçen süre içerisinde özellikle Rusya Federasyonu'nun bu Herson dediğimiz, Mariupol dediğimiz yani Odessa hattına kadar ve bunun doğusunu düşünürsek Azak Denizi'ni bir iç deniz yapma ve Kerç Boğazı'nı da tamamen kendi milli boğazı olarak ilan etmesinden sonra Rusya rahat bir nefes aldı. Çünkü Gülsüm Hanım, Rusya'nın aslında bir emniyet kemeri var. Neresi biliyor musunuz? Ukrayna. Ve bunu Trans-Avrasya kalpyağı olarak değerlendiriyorlar. Ve güvenli yani emniyet kemerini eğer Dnyeper Nehri'nden Kerç Boğazı'nı ve Kuzey Kafkasya'dan eğer kilitlerse o zaman Rusya diyor ki ben Moskova'yı koruma altına almış olurum. Şimdi bu işin jeopolitik değerlendirmesi. Peki Donald Trump biliyorsunuz seçim boyunca Biden hep eleştirdi. Ona aptal dedi, başarısız dedi, onun yüzünden bu savaş çıktı dedi. Ben olsaydım bu savaşı çıkartmazdım, bitirirdim dedi. Ve sonra başkanlık koltuğuna oturmadan kısa bir süre önce de şunu söyledi. Ben bu savaşı 24 saat içerisinde bitireceğim. If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. Şimdi 24 saat içerisinde savaşı bitirmesi mümkün mü? Elbette değil. Ama bu
teşbih yaparak en kısa süre içerisinde bitireceğim demesinin de bence bir manası var. Çünkü kendisinin ilk başkanlık dönemi olan 2016-2020 tarihleri arasında biliyorsunuz Çin'i daha çok ön plana çıkaran, Çin'i düşman sahtına oturtan, Rusya ile de dengeli ilişkiler götürmeye çalışan, hatta Vladimir Putin'le işte diyalog kurma çalışmaları, işte Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşmesi, yani Trump'ın farklı bir anlayışla Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi açısından menfaatlerini ve çatışma alanlarını farklı bir bölgede değerlendirdiğini görüyoruz ki bunu Güney Çin Denizi ve banka hesapları arasında ve gümrük duvarları arasında Çin'le yapmaya çalıştığını görüyoruz. Peki bundan sonra ne olabilir? Yani Donald Trump 100 gününü göreceğiz biliyorsunuz. Daha yeni başkanlık koltuğuna oturdu. İlk 100 günlük icraatlar önemlidir ki 4 seneye bunlar referans olur biliyorsunuz. O zaman Donald Trump'ın Ukrayna Savaşı'nı ben bitireceğim derken karşı tarafa, daha doğrusu taraflara ne gibi uygulamalarda veya yaptırımlarda bulunabilir? Birincisi, Donald Trump'ın ifadelerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Rusya'ya gittiği zaman şunu ifade edecek. Vladimir Putin, ben barış anlaşmasının imzalamasından yanayım ve gel bu anlaşma masasına otur. Oturmam mı diyorsun? O zaman sana daha büyük yaptırımlar uygulayacağız. Seni daha fazla köşeye sıkıştıracağız. Gerekirse harbi hazırız. Bu imajı verecek. Zelenski'ye gidecek. Ona diyecek ki Zelenski masaya otur. Vladimir Putin'le görüş. Zelenski hayır ben bütün topraklarımda özgürlük istiyorum. Ben Rusya'nın tamamen çökmesini istiyorum derse o zaman ben de sana bugüne kadar vermiş olduğum bütün desteği ve koruma kalkanlarını kaldırıyorum. Kendi başının çaresine bak diyecek. Trump aslında bir iş adamı gibi hareket ediyor. Gerçekten. Yani tam olarak bir parapolitikadan hareketle çok real politik ve rasyonel bir siyaset ortaya koymaya çalışıyor. Denge siyasetini kendince ortaya koymaya çalışıyor. Peki bu mümkün mü Gülsüm Hanım? Evet bence mümkün. Ve Trump şunu kabul ediyor aslında. Mevcut işgal haritası üzerinde yani Dinyeper Nehri'nin doğusu ve batısı olarak bunu görecek olursak Dinyeper Nehri'nde görünmeyen bir demir perdenin örülmesini kabul ediyor. Demir perdenin doğusunda kalan Rusya'nın işgal ettiği toprakları Rusların olarak kabul ediyor. Batısında da bağımsız Ukrayna'yı yine ben destekleyeceğim ve yine biz buranın güvenliğini sağlayacağız diyerek aslında de facto yani fiilen Ukrayna'nın bölünmesini, federatif bir yapıya doğru gitmesi yönünde de bence Trump'ın bir kabullenişi var. Bana sorsanız şahsen bu savaşın gideceği bir yer yok Gülsüm Hanım. Ve Batı Avrupa yorgun, Batı Avrupa tükenmiş vaziyette. Bakın Almanya'ya gidiyorsunuz. Alman büyük endüstriyel firmaların, özellikle otomotiv firmalarının ciddi krizler içerisinde olduklarını, başka coğrafyalarda bulunan fabrikalarını kapattıklarını, binlerce insanın işsiz kaldığını, siyasi olarak da aşırı sağın ve aşırı solun çok ciddi miktarda güçlendiğini, yani biliyorsunuz Almanya'da aşırı sağ şu anda ciddi bir oy topladı. Elon Musk da biliyorsunuz destek veriyor. Hatta son o Hitler selamına benzetilen heyecanla verdiği selam da buna bağdaştırıldı. Fransa'ya gidiyorsunuz. Le Pen'in temsilcisi olduğu yine aşırı sağ çok güçleniyor. Macron'un son dönemi, bundan sonraki Cumhurbaşkanı adayının yani hangi görüşe sahip olacağını kimse bilemiyor. Bu Avrupa'nın diğer bölgelerine de sirayet etme durumu var. O zaman Gülsüm Hanım acaba iki savaş arası döneme doğru mu gidiyoruz biz? 1918 ile 1939 yılları arasında Hitler'in, Franco'nun, Mussolini'nin Japonya'daki Çelik Pak'la beraber dünyanın koşar adım savaşa gittiği bir dönem içinde miyiz biz? O zaman dünyamız büyük bir felaket senaryosunun tam ortasında. Ben böyle tabii risklerin alınabileceğini de düşünmüyorum şu anki şartlarda. Ama şunu da görmemiz lazım Gülsüm Hanım. Önümdeki rakamlara baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinin toplam savunma harcamalarının 2024'te %10'luk bir artış gösterdiğini ve 279 milyar dolara geldiğini görmekteyiz. 2025'e doğru da yani 2025-2024'ün ilk yarısına kadar yani 2024 ve 2025'in ilk yarısına kadar da aşağı yukarı %17'lik artışla beraber 326 milyar euroya kadar yükselmesi bekleniyor. Peki burada başı kim çekiyor? Almanya. Almanya'nın 2024 savunma harcamaları 72 milyar euro. 2025'te de bunun 75 milyar hatta 80 milyar euroya kadar da artması bekleniyor. Şimdi Almanya biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın kaybeden ülkesi ve o savaştan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrol altında tutmaya çalıştığı, onun daha çok endüstriyel bir güç olarak yükselmesini desteklediği ama askeri bir güç olması için de olması önünde de engeller koyan bir anlayışı vardı biliyorsunuz. O zaman Avrupa bu kadar silahlanıyorsa ve son olarak Avrupa Birliği'nin yetkili en önemli isimlerinden birinin çıkıp Avrupa savunmaya daha çok para harcamalı diyorsa ve bundan benzer bir söylemi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Rubio söylüyorsa o zaman Gülsüm Hanım demek ki çok farklı bir iklime doğru dünyamız hızla ilerliyor. Yani şöyle toparlayalım. Batı Avrupa Yarımadası'nın Ukrayna Savaşı sebebiyle yorgunluğunun artık
bundan sonraki süreçte savaşın bir an evvel bitmesi gerektiğini, gerekiyorsa Rusya ile yeni bir dönemde ilişkilerin başlaması gerektiğini, çünkü iş dönüyor dolaşıyor, enerji güvenliğine geliyor. Avrupa'nın kendini ikame edecek başka bir kaynağı yok. Kuzey Akım 2 projesi durdurulduğundan andan itibaren, Rus gazının Avrupa'ya gidişinin durdurulduğu andan itibaren Avrupa Birliği'ndeki üretim çarklarının, üretim oranlarının hızlı bir şekilde düştüğünü de net bir şekilde görüyoruz. Diyeceksiniz ki savaş sonrası ne olacak? Ukrayna Savaşı aslında NATO'nun geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Çünkü NATO'nun özellikle yeni dönem, ki Donald Trump biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Pamuk eller cebe dedi. Yani hem NATO üyesi ülkelere artık öyle Amerika sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak işte AB ülke pozisyonundan çıkıyor. Siz ihtiyacımız ne varsa kendi savunma bütçenizden bize ayıracaksınız dedi. Ve Avrupa bundan da tedirgin oldu. Çünkü %2,5-3'ten fazla gayri safi milli hasılarından NATO'ya vermeleri gerekecek. Peki bu durum Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesinden sonra acaba yönü nereye çevirecek? Önemli olan bu. Ama şunu da görmemiz lazım. Karadeniz Havzası ve Akdeniz Havzası'nın güvenliği birbiriyle bağlantılı. Akdeniz Havzası'nın güvenliği Karadeniz'den geçiyor. Karadeniz Havzası'nın güvenliği de Akdeniz'den geçiyor. Peki bu iki havzanın çatı güvenliği nereden geçiyor? Hazar'dan geçiyor. Akdeniz, Karadeniz ve Hazar üçgenindeki güvenlik çemberi aslında hem Türkiye'nin tabii ki ulusal güvenliği çok yakından ilgilendiriyor, hem de Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve tabii ki Avrupa Birliği'nin, Batı Avrupa Yarımadası'nın da güvenliğinin dış çember ve iç çember hattının da burada toplandığını görmekteyiz. Ve bunun ortasında biz varız. Bunun ortasında Kafkasya var, Azerbaycan var, Türk dünyası var. Şimdi Orta Doğu'daki durumu ortada. İsrail'in ateşkesinin ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Gazze'de yeni bir katliam başlar mı? Veya şunu da söyleyeyim, bence bağlantılı ayrı bir coğrafya belki ama Donald Trump'ın Gazze ne kadar güzel bir yermiş, havası güzel, toprağı güzel, buraya güzel binalar yapılır. İşte bunlar hep bahsetmiş olduğumuz yeni küreselleşmenin ve milli davaları sona erdirecek ki Gazze gibi çok kıymetli bir coğrafyanın yeni bir körfez ülkesi gibi paraya boğularak tamamen duygularından koparılması ve Filistin davasının 75 yılın sonunda, 76 yılın sonunda tamamen sönümlendirilmesiyle sonuçlanacak bir süreci başlatabilir. Bu çok tehlikeli. Türkiye bunu da görüyor ve özellikle 2035 ki Jerusalem Post'ta bu haber çıktı. Ben 8 ay evvel bunu söylemiştim. Jerusalem Post'ta Netanyahu'nun 2035 Gazze hayalinin Donald Trump'ın bugünkü Gazze hayaliyle ne kadar birbirine benzer olduğunu da ortaya koyuyor. Yani demek ki Donald Trump biz önce şu Ukrayna Savaşı'nı bir dengeleyelim. Suriye'de zaten bir geçiş hükümeti var. Biz orada PKK, YPG'yi bakalım destekleyeceğiz mi, desteklemeyeceğiz mi? Türkiye'yi bu anlamda biz ötekileştiremeyiz. Türkiye burada önemli bir aktör. Türkiye'siz bir masa kuramayız. Ama müesses nizam bir yandan baskılamaya devam ediyor. Ama diğer taraftan da Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları, Orta Doğu'daki rotalar, ticari rotalar ve bunun Karadeniz, Akdeniz rotasıyla kuzey-güney yeni ticari rotalarıyla birleştirecek bir kavşağı karşımıza çıkarıyor Gülsüm Hanım. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna Savaşı sadece bir Rusya-Ukrayna Savaşı değildir. Bu aslında Avrasya kapkağını ilgilendiren, Trans-Avrasya hatta Afro-Avrasya'ya kadar gidecek olan bu hattında en önemli belki de menteşesi, en önemli belki birleşim noktası olarak görebiliriz.